Her yıl dünyanın birçok farklı yerinde ışıkların daha bir özenle yandığı ve oyunlar başlamadan önce bildirgelerin okunduğu özel bir günden bahsedeceğim. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Bugün insanlığın en eski ve en köklü ifade biçimlerinden ve sanat biçimlerinden biri olan tiyatroya, tiyatroyu var eden sanatçılara ve yine tiyatroyu var eden seyircilerine ithaf edilmiş özel bir gün. Peki bugün nasıl ortaya çıktı? Kimler önerdi ve kimler destekledi? Türkiye bu tarihin neresinde yer edindi? İşte bu soruların yanıtlarını hem dünya sahnesinden hem de Türkiye'deki tiyatro izleyinden takip ederek anlatmaya çalışacağım. Öncelikle böylesine uluslararası bir günün kutlanıyor olmasının önemini anlamak için tiyatronun önemine bakmamız gerekiyor. Antik Yunan'dan bu yana tiyatro aslında toplumların ifade aracı oldu. Bireylerin hem kendileriyle hem de içinde yaşadıkları toplumla yüzleştiği, aslında kolektif belleğin hem aktarım biçimi hem de onu oluşturan unsurlardan biri. Milattan önce 6. yüzyılda ilk kez Tespis'in korodan ayrılıp koroyla bir diyalog kurmaya başladığı o günden beri tragedya, komedya ve sayısız farklı türeviyle birlikte tiyatro, insanı ve bütün toplumsal yapıları sahne üzerinde yeniden inşa eden bir sanat oldu. Dolayısıyla da sürekli dönüşen dünyada ve sürekli dönüşen sanat biçimlerinde, alımlama biçimlerinde onun korunması ve onun neden bu kadar önemli olduğunun anlatılması önemli bir durum haline geldi. Şimdi bir de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü öneren ilk kuruma bakalım. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü 2. Dünya Savaşı'ndaki yıkımın hemen ardından 1948 yılında UNESCO'nun çatısı altında kurulmuş olan bir kurum. Bu enstitünün temel amacı da dünyadaki farklı sahneler ve farklı tiyatro toplulukları ve farklı tiyatro sanatçıları arasında köprü inşa etmek. Bu vesileyle de dünyada barışı ve uluslararası uzlaşıyı güçlendirmek. UNESCO'nun eğitim, bilim ve kültür yoluyla uluslararası işbirliği geliştirerek barışa ve güvenliğe katkıda bulunmak hedefiyle örtüşüyor aslında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün hedefleri. Zamanla da bütün dünyada sahne sanatlarının, performans sanatlarının en büyük temsilcisi haline geliyor. Kuruluşundan bu yana da 100'den farklı ülkede yer alıyor ve bu ülkelerde çeşitli kongreler, akademik konferanslar, paneller, sahne gösterileri, yalnızca tiyatro değil ama performans sanatları, dans veya çeşitli atölyeler ve eğitim programlarıyla da performans sanatlarının sürekliliğini ve dünyadaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyorlar. Uluslararası olarak kutlanan bir Dünya Tiyatro Günü'ne sahip olma önerisi de ilk kez 1961 yılında geliyor. Dönemin Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Genel Başkanı Finlandiyalı tiyatrocu Arvi Kivima tarafından yapılıyor bu öneri. Önce Helsinki'de ardından da Viyana'da yapılan 9. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Dünya Kongresi'nde yapıyor bu teklifi. Ve diyor ki dünyanın tamamının katılımının sağlandığı uluslararası bir Dünya Tiyatro Günü tahsis edilmeli. Tiyatro aracılığıyla uluslararası uzlaşı sağlama fikri. Yani bu siyasi de bir öneri. İlk olarak da İskandinav ülkelerinin desteğini alıyor. Ardından da kongreye katılan diğer ülkeler de bu fikri önemsiyor ve kabul ediyorlar. Tarih olarak 27 Mart'ın özellikle seçilmiş olmasının sebebi ise Paris'te gerçekleşen Uluslar Tiyatrosu Festivali'nin başlangıç tarihi. Festivali önemli kılan özelliklerden biri de Pekin Operası'ndan Japon Kabuki Tiyatrosu'na, Moskova Sanat Tiyatrosu'ndan Berliner Ensemble'a kadar dünyanın pek çok farklı yerindeki pek çok farklı tiyatro yapma biçimini bu festivalde tek bir zaman diliminde seyirciyle buluşturabiliyor olması. Yani aslında enstitünün hedeflediği o uluslararası arenayı bu festival bir nevi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla da böylesine önemli bir festivalin başlangıç günü dünya tiyatro tarihi için anlamlı olsa gerek. İlk resmi Dünya Tiyatro Günü 27 Mart 1962 tarihinde tüm dünyada Uluslararası Tiyatro Enstitüsü merkezleri tarafından kutlandı. Bu kutlamanın en belirgin ve en kalıcı özelliği de o günden bugüne hala devam eden uluslararası bildirge pratiği. Her yıl dünya tiyatrosunda iz bırakmış önemli bir yazar, bir yönetmen, bir oyuncu, tiyatronun dünyada taşıdığı önemi, sanatsal olarak onun anlamını ve kültürel değerini aktaran bir bildirge yazıyor. Ve bu bildirge de 20'den fazla dile çevriliyor ve her yerde 27 Mart tarihinde okunuyor. Yani eğer 27 Mart tarihinde bir tiyatro izlerseniz büyük olasılıkla o tiyatro başlamadan önce tiyatro ekibinden birileri sizlere o bildirgeyi okuyacak. 1962 yılında ilk bildirgenin yazılması için seçilen isim ise Fransız şair, oyun yazarı ve yönetmen Jean Cocteau.
Cocteau bu ilk bildirgede tiyatronun zamansallığını aktarıyor. Onun zamanlar arası ve nasıl da aslında 2500 yıl öncesinden beri hala bugün de sahnelenebildiğini, o günün hikayelerinin hala bugün de değer taşıdığını ve dolayısıyla bugün yazılan, yani 1962'de yazılan hikayelerin de belki de bugün 2026'da hala değer taşıyacağını aktaran bir bildirge yazıyor. İşte bu yüzden diyor tiyatro oldukça önemli. Enstitünün resmi belgelerinde ve web sitesinden de bakabileceğiniz üzere resmi hedeflerinde ise şunlar var. Performans sanatları bağlamında dünya genelinde bilgi ve aktarımı geliştirmek, sanatsal yaratıcılık ve üretimin toplumsal gelişimdeki vazgeçilmez rolüne farkındalık yaratmak, uluslararası diyalog, empati ve barışçıl yaşamı güçlendirmek ve en nihayetinde UNESCO'nun insanlığı kültür aracılığıyla birleştirme hedefine somut bir katkı sunmak. Bu hedefler doğrultusunda da Dünya Tiyatro Günü yalnızca tiyatro profesyonellerinin katıldığı bir etkinlik değil, sanatsal farklı kurumların, belediyelerin, üniversitelerin, tiyatro topluluklarının, alternatif kulüplerin ve tiyatro seyircilerinin buluştuğu bir platform haline geliyor. Dünyanın pek çok farklı yerinde 27 Mart tarihinde akademik paneller, çeşitli konuşmalar, röportajlar, sokak performansları, ücretsiz temsiller, atölye çalışmaları gibi pek çok farklı etkinlik yapılıyor. Türkiye'nin Dünya Tiyatro Günü'nü kutlaması pratiği ise Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün Türkiye merkezinin kurulmasıyla başlıyor. Fakat Türkiye'yi bir tık daha önemli hale getiren bir konu daha var. O da uluslararası bildirgenin yanında ulusal bildirge pratiği. 1977 yılında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye merkezi, uluslararası bildirgenin yanında her yıl eş zamanlı olarak her ülkenin kendi ulusal bildirgesini de yazmasını önerdi. Ve en nihayetinde bu öneri oldukça büyük bir coşkuyla kabul edildi. Ve 1978 yılında da Türkiye'den ulusal bildirgeyi yazan ilk isim o sıralar 86 yaşında olan Muhsin Ertuğrul oldu. Dönemin siyasi atmosferini oldukça radikal bir şekilde ele aldığı bu bildirgede oldukça önemli sorular sordu Muhsin Ertuğrul. Belki ilk bakışta tiyatroya dair sorular değildi bunlar. Ama tiyatro ile birlikte düşünülmesi gereken sorulardı. Yani tiyatro yapanların bu soruları düşünmesi gerekiyordu. Bugün Türkiye'de hala belki oldukça cılız olsa da yine de artarak 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlanmaya devam ediyor. Özellikle Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün Türkiye merkezi, devlet tiyatroları, şehir tiyatroları, belediye tiyatroları ve alternatif tiyatrolar. Çoğunlukla Kadıköy'de alternatif tiyatroların organizasyonuyla da ve onların yüksek ölçekli katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. Çoğunlukla da üniversitelerde öğrenci toplulukları veya tiyatro okuyan öğrenciler o güne özel performanslar gerçekleştiriyorlar. Ve yine akademisyenler de o güne özel paneller ve konuşmalar yapıyor. En nihayetinde diyelim ki tiyatro evet tragedya ve komedya gibi farklı biçimlerde seyircisiyle konuşur. Bazen ağlatır, tragedyada olduğu gibi, bazen korkutur, bazen güldürür, eğlendirir ve bazen de seyircisini rahatsız eder. Ama her zaman bütün bunlarla koşulsuz bir biçimde dönüştürücü bir sanat olmaya devam ediyor. 27 Mart'ta işte bu oldukça önemli sanat formunun bütün dünyada eş zamanlı olarak kutlandığı o özel gün. Lafı fazla uzatmadan tiyatro seyredin demek istiyorum. Belki bu yıl 27 Mart kaçtı. Ama önümüzde hala kocaman bir sezon var. Ve bence en azından bir kere olsun 27 Mart tarihinde de bir tiyatro performansına gitmeniz oldukça güzel olacaktır. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.